Şimdi az önce bir Dengbej'le sohbet Evet. ettik. Bu konuda sizin bilginiz müthiş. Ya- Müthiş bilginiz var. Şimdi bu Pandora'nın kutusunu biraz açalım. Sizin bakış açınızdan Evet. bu Dengbej'likle alakalı. Yani Evet. bu kültürü biraz sizden dinleyelim, olur mu? Ya aslında ben de hani derlemelerden ve bu insanlarla bir araya gelmemden dolayı onlardan öğrendiklerim var. Denk dediğimizde ses aklımıza gelmeli. Bej de dediğimizde söyleyen anlamında. Denk bej aslında söyleyen kişi anlamındadır. Bu Kürt kültüründe yazı kültürü olmadığı için, yazılı edebiyat, yazılı kültür olmadığı için denkbejler dediğimiz bu kişilerin var olan hikayeleri, yaşanmışlıkları, ondan sonra aşkı, sevinci, savaşı, her şeyin içerdiği konu olarak bunları stranlar, şarkılar dediğimiz kelamlara dönüştürerek söyleyen kişiler diyebiliriz. Kürt toplumunda sayıca fazla vardır. Yani Botan dediğimiz Cizre, Şırnak, işte Siirt ve biraz daha aşağıları Botan oluyor. Serhat dediğimiz Serhat bölgesi de Kars, Erzurum, ondan sonra Bingöl, Muş, Van, buralar hep Serhat bölgesi. Cölemerk dediğimiz Hakkari tarafı da zaten başlı başına farklı bir kültür. Behdinan dediğimiz biraz daha aşağı yerler ve hep her yerinde kendine has strambejleri, denkbejleri vardır. Köklü bir kültürdür. Şu an nereye gitseniz muhakkak bir kişinin sesini duyarsınız. Bu kültürden ezgiler, melodiler dinleyebilirsiniz. Şimdi az önce Dengbej'e sordum ama hani makamlarla ilgili bir şey sordum. Ondan tam bir cevap alamadım. Çünkü o sadece okuma duygusunu anlattı. Evet. Yani anlattığı hikaye ne kadar coşkuluysa işte ona göre yumuşadığını ve tizleştiğini falan. Ama bundaki hani siz genel olarak takip ettiğinizde hangi makamlarda okunuyor? Aslında Hüseyin'i de okuyorlar. Hicaz'da bol ağırlıklı olarak Hicaz okullar. Uşak, Muhayyer, ondan sonra buna bağlı Rast ailesini kullanırlar. Çünkü bir narik formu vardır ya da bir hayranlık formu vardır. Rast, mahur tınılarını duyabiliriz bundan. Aslında bütün makamlar var içinde ama ağırlıklı olarak işte Hüseyin'i, Muhayyer'i çok fazlaca kullanırlar diyebilirim. Çok güzel. Bölgelere göre okuma farklılıkları var mı? Evet. Şimdi mesela burada dinlediğimiz size göre nasıl bir tını? Biraz daha yumuşak bir tını. Yani Öyle mi? evet biraz daha yumuşak bir tını. Ay yakın Serhat'e yakın bir hani arada ben de dinledim. Özellikle en son söyleyen amca, en sonda solda duran amca yani Denkbeş, o biraz daha Serhat bölgesinden Tiz okuyan. evet tiz olan. Tenor olan. Aynen tenor okuyan o Serhat bölgesini tanımlayabilir. Çünkü Serhat bölgesi soğuk bir iklime sahip bir yer ve yüksek bir yer. Ondan dolayı bu sese de etki ediyor. İşte Şakiro da oralıdır. Ondan dolayı ses tınısı çok tizlerde çok rahat söyler. Ama biraz daha aşağı indiğimizde çok sert bir tınıya sahip Hakkari var. Yine coğrafik olarak farklılık gösterir. Biraz daha diyelim ki Cizre taraflarına gittiğimizde yumuşak bir ses. İşte buralar yumuşak yani söylediğinde çok fazla yukarılara çıkmaz ya da çok da aşağılara da inmez ses olarak. Evet yani iklimle alakalı. Kesinlikle iklimin etkisi var bunda. Peki hikayelerle alakalı gene sordum. O da Evet. bazı şeyler söyledi ama eksikler var mıdır? Hani genel olarak bir toparladığınızda. Yaşanmışlıklar, acılar var, sevinçler var. Ondan sonra yine aile içi dramlar var. Ondan sonra biliyorsunuz yaşanılan özellikle savaşları içerir, aşkı içerir. Konu olarak şimdi geçmişe baktığımız zaman Dengbejimiz de söyledi. Mirler, ağalar, beyler, işte şeyhler bunların hepsinin yanında bir Dengbej var aslında. Hani onu yazıya geçiren, onu kaydeden bir kişi var ve bunlar hep Dengbej oluyordu. Yani o mirin, o ağanın Dengbeji, mirin yaptığı artık iyi şeyler mi, kötü şeyler mi? Tabii kötü şeylerden bunu bahsetmez ama genelde onu övecek sözler yazmıştır. Ya da halkın içinde olan Dengbej, halkın yaşadığı acıları, sevinçleri stranlara, şarkılara, kelamlara konu etmiştir. Ya da sürekli gezen, sürekli o köyden o köye, o şehirden o şehire giden geruk dediğimiz gezgin Dengbejler var. Bunlar sürekli bir kültürü böyle sürekli gezdiren Dengbejler var. Ya da sürekli eğlendiren Dengbejler var. Ya da konu olarak içerisinde destanları anlatan Dengbejler var. Gidiyor bir ay bir köyde kalıyor. Bir ay diyelim ki Diyarbakır'da kalıyor. Ne yapıyor? İşte çok ünlü bir diyelim ki Memuzin destanını anlatıyor.
bir hafta, 2 hafta boyunca bu destanı böyle dizi misali böyle diyor ki işte belli bir noktaya getiriyor. Tabii kalıyor, misafir oluyor. Yiyor, içiyor, keyfine bakıyor. Evet. Öbür partı sonraki güne bırakıyor. Sonraki haftaya böyle bu şekilde bu kültürü taşıyan gerçekten çok kıymetli, değerli Peki insan. bunlardan isim olarak neleri sayabiliriz? Şimdi Serhat bölgesinde zaten az önce Dengbejimiz de söyledi. Reso vardı, ondan sonra Şakiro vardı, Zahiro var, bir sürü. Krapete Hacu var, Aram Tigranlar var biraz daha yakın. Aşağılara geldiğimiz zaman Mehmet Arif Ciziriler var. Ondan sonra Hasan Ciziriler var. Ayşe Şanlar var, Meyrem Hanlar var. Tahsin Tahalar var, Erdoğan Zahuiler var. Biraz da yeni yakın jenerasyonları da sayıyorum çünkü onlar da bu kültüre hizmet etmiş Dengbejler var. Aynı şekilde İran tarafında Kırmanşah, işte Havraman taraflarında yani isimlerim aklıma gelmiyor ama çok güçlü sesler, çok iyi hikaye anlatan Dengbejler vardır diyebilirim. Beraber dinlemek isterim aslında. Evet. Dinleyelim mi birkaç tane? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bölge bölge yani diyelim Tamam. ki Serhat bölgesini, Botan Harika. bölgesini dinletecek şekilde ben size Müthiş. Şakırı'yı dinleteyim. Tamam. En popüler, en Evet. güçlü sesi dinleteyim. Ve tabii benden en çok istenen. Açıyorum. 700'den fazla kılamı stranım vardır yani Şakırı'nın. Peki şimdi mesela dışarıdaki Dengbejleri dinlediğimde şöyle bir şey ben duydum. Yorulduklarında ton düşüyorlar. Hafif Evet. hafif. Böyle gittikçe esneye esneye fesleşiyor her şey. Rahatladıkları o tona geliyorlar. Şimdi Shakiro'nun bu kayıtları acaba nasıl alınmış? Bir teyple aldığını biliyorum. Yani o Kendi kayıtları mı bunlar? Yoksa yani albüm birileri mü? almış, birileri albüm diye bilmiyorum. Belki de albüm vardır yani çünkü onun albümleri çıktı, yapıldı. Kayda alınıp da hani kaset olarak yayıldı bu. Ama şu tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Dengbej ya da Dengbejler şöyle bir şey yapıyorlar. Yani başladığında diyelim ki çok rahat bir tonla başlıyor. Normalde rahat başlıyor. Bilmiyorum siz hangi ana denk geldiniz ona Ben yok. ilk dinlediğim Entizi'ydi. Entiziyle başladı. Sonra oktav alttan söyleyenler başladı. Onun oktavını Aynen. aldım. Ama benim hani gördüğüm, benim tanıdığım Dengbejler hafif başlar. Ha. Şarkıyı da ona göre seçiyor. Yani şarkı söyleyecek kelamı biraz böyle Ona göre hafif seçerek başlıyor. Yani başlıyor. ondan sonra bir bakıyorsunuz ki biraz yukarı çıkmış. En son performans çok yukarılardadır. Öyle mi? Ya gitgide çünkü o sesine hakim, onu ısıtarak bir noktaya getirebiliyor. Ha yani sonrasında bir şekilde yine yolunu buluyor ve aşağıya gelebiliyor. Onu o kendi ayarlıyor. Ben de zaten. artık alıştığı bir şeye Tabii, tekrar alışıyor. tekrar yapıyor. Tabii. Aynen. Müthiş. Şimdi ben bir de mesela Boğatan'dan bir tane şeyi çok Allah rahmet etsin ben bolca dinledim ve tanışma fırsatı da buldum. Öyle mi? Fadıl Ciziri çok iyi bir ses. Ondan bir dinletmek Tamam. istiyorum. Şu kaydı kullanmak istiyorum çok bak. Evet. Bu bir hayranlık formudur. Hayranlık mı? Hayranlık formdur bu. Ne demek o? Hayran yani aslında aşıkların birbirine söylediği manilerdir bunlar. Evet. Aşağı. Rasta yakın değil mi? Evet. Aha. Evet, rast gibi davranıyor. Sen de uşak gibi bitirirken... Melekine sıfhanina gel. Evet evet, rasta o geldi. İlk defa duyuyorum öyle bir şey. Nereli? Cizreli. Cizre. Evet. Çıkar yani. Birazdan en yukarılara çıkacak. Duygusuymuş. Çok Çok yumuşak ama çok güzel. Ne anlatıyor? aşkı anlatıyor. Kavuşulmamış aşkı anlatıyor. Bir hikaye. Yani ve bunu bir kadın ağızlı, kadın söylüyor bunu. Kadın söylüyor. Yani Ha, kadının kadının söylediklerini kadın ağızlı, anlatıyor. evet kadın ağızlı bu. Onlar daha yumuşak ve fesli Evet, anlatıyor. yani. Adam dediğin olacak. Ya
Gerçekten ilginç bir şey ya. İlginç bir kültür. Evet. Yani böyle hikaye anlatıcılık, müzikle hikaye anlatıyor. Evet, müzikle anlatıyor bunu. Mesela Anadolu'nun her yerinde olan şeyler de var. Evet, her yerde Aslında var. birçok yer. Destancılar bak. Destancılar vardı bazı yörelerde. Mesela o bölgede biraz önce anlattığı gibi yani herhangi bir kavga veya bir husumet sonucunda birisi öldürülürse veya da bir kavuşamamış birbirini kaçıran falan filan olursa Evet. Destancılar anlatıyor. yani. matbaada bastırırlardı. Destancılar yanından nane şekeri falan sataraktan mahallelerde söylerlerdi bunu. Anlatırlardı. Ben Ege yöresinden bahsediyorum yani. Çok ilginç ya. Ya, Yani her Halkın yörede bölgede benzeri şeyler farklı var. şekilde. çok yakın. Çok Acaba yakın. onlar da hangi neler kullanıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Makamlar. Onlar da aynı şekilde değişik makamların işleri. Değişik. Çok güzel. Çok farklı. Bir Tabii şu anki teknolojiyle beraber yok olmaya yüz tutmuş şeyler. Evet, Günümüzde var maalesef. mı böyle? Yani çok zor herhalde. aslında günümüzde Genç legbej diye bir şey yoktur herhalde. ya şöyle aslında Duydun mu sesleri hiç? çok iyi. Yani bu şekilde bu dengbejleri taklit eden, söyleyen strambejler, dengbejler var. Evet. Ama şöyle bir şey, üretime dair üretemiyor, bir şey yok. Çünkü ortam değişti. Yani yaylaya gitmiyor, köye gitmiyor ya da bu aşkı orada yaşamıyor. Bu bir şey eksik kalıyor. Yani az önce Dengbej de söyledi. Mesela o işte birisi öldürüldüğünde ya da bir aşk bittiğinde önce o meseleyi bir araştırıyor. Ondan sonra o etrafta işte dereler varsa o derenin ismi ne, dağların ismi ne, yolun ismi ne, köyün ismi ne buluyor. Ondan sonra oturuyor bunu bir şarkıya ya da bir kilama dönüştürüyor. Ya da bunu yaşayan, bu acıyı yaşayan her kadınsa ya da erkekse bunu artık gördükleri işte o yaylayı, yayladaki hayatı, yaşamı o kilama dönüştürebiliyor. Evet. Hikayeleştirme becerisi olan Aynen, besteciler kesinlikle. aslında. Çünkü mesela şu an Fadıl Ceziri bir hayranlık söyledi. Hayranlık aslında iki kişinin birbirine olan aşkıdır. Kadının erkeğe ve bunları birbirine hani müstehcen şeyler de içeriyor bunun içinde. Yani bir mani olarak otururlar karşılıklı buluştukları bir yerde ağacın altında ya da bir taşın arkasında bunlar yaylada birbirlerine aşkını anlatırlar ve içlerindeki o coşkuyu, o alevimsi duyguları birbirlerine söylerler. Nasıl gerçekten mi böyle? Kesinlikle ama sonra ne oluyor? Şimdi bu aslında çok derin konular, çok uzun meseleler. Çünkü bu formda, hayranlık formunda bunlar bir yaylada buluşuyorlar. Birbirlerini orada tanıyorlar. Çünkü diyelim ki Hakkari'de ya da Cizre'de kış Başka türlü Kış, nasıl buluşuyor? kış 8 ay sürüyor, 7-8 ay sürüyor. Onlar sadece 3 ay yaylada buluşabiliyorlar. Ve sonrasında bunlar kopuyorlar. O 8 ay ayrılık kış onları birbirlerinden uzaklaştırıyor. Ve ne oluyor? Başka birini bulup evleniyor. Tekrar Çok kötü. bahar geldiğinde, yaz geldiğinde, yaylaya Bir geldiğinde bir bakıyor, yok. bakıyor ki ya da yanında eşi var Başka. yani başkası var. Çünkü bunlar hep acı var. Adam da ne yapsın oturup Ne yapsın? ağlaya Ne yapsın? ağlaya anlatıyor. Oturup yazmış ya da bunları Çok fena. yaratmış. Çok güzel şeyler aslında. Evet, değişik. Ve bununla bağlı yani tabii hani dengbejler neler söylüyor? Bu çok önemli. Dengbejler evet hikaye de anlatıyor. Yaşanmışlıkları da anlatıyor. Bunun içerisinde formlar da var. Mesela Hakkari'de narinkler var. Kadın gelin için söylenen. Selçuklular var. Damatlar için söylenen. Şeşbendiler var. Divanhanelerde oturup söylerler. İşte ondan sonra payizuklar var. Payizuk dediğimiz bu hayranlıkın tam tersi. Yani o sonbaharın ömrün son bulduğu, yaşamın son bulduğu. Hani kışa iyi bir hazırlık yapmazsan aç kalacaksın. Ömründe de hani yaşlanmadan önce iyi şeyler yaparsan gibi. gözün arkada kalmaz. Çok güzel içeriği farklı. hikayeler. Evet. Aslında hepsi küçük müzikaller. Evet kesinlikle. Hikaye olarak anlatırsan Tabii, çok büyüyebilecek konular. Müzikaller aynen öyle. Başka örnekler var mı hocam? Ben size Hakkari'den Dengbej Abu'yu dinletmek istiyorum. Ya şimdi siz bana Şakiro dediniz de ben bir türlü bunu yapmaya cesaret edemedim çünkü bir şeyi yani sadece sesini inceleyip şöyleymiş böyleymiş dediğiniz zaman onun köküne varmıyorsunuz bazen. Çok iyi bildiğim türler olabiliyor ama bu konuda çok fazla yeterliliğim olmadığını düşündüm ve yaklaşık olarak benden 2,5 senedir bilfiil her hafta sürekli isteyen arkadaşlar vardı, sıkıştıranlar. Sonuçta bakın Dengbej evindeyim. Evet. Ali Hoca yanımda. Az önce Dengbej'imiz buradaydı. Dengbejler buradaydı.
yapabileceğim budur. Şakir'den bir denkbeş dinleteyim size. Tamam. Bir payzuk söylüyor. Nedir bayzuk? Payzuk aslında payız deyince sonbahar. O biraz önce So- anlattığınız gibi. aynen. Yani biraz ömür, yaşam, hayatla ilişkili. Konu tamamen farklı. Evet. Burada da gırtlakların kullanma biçimi hani her ne kadar Şakir'i anımsatsa da farklıdır yani. Bir çok ufak bir kaba bir sert bir üslup var. Yani sert bir tını var aslında. Hani yumuşatıyor ama bu Hakkari'deki dengbejler biraz daha şeyden kaynaklı. Çünkü o tepeden o tepeye ya da o dağdan bağırırken keskin sese ihtiyaç var. Evet, tok bir sesi var. Başka kayıtlarında çok üst perdelerden söyler tabii. Yani şu an o kayıtları bulamıyorum ama Denkbeş Abu'nun hani o cemaatte, o divanda yeri farklıdır yani bu kültür içinde. Evet. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor, evet. İşte biz bu gibi denkbejlerle bir araya gelip onların kayıtlarını aldığımız zaman bir nevi onların yaşamına, hayatına tanık oluyoruz. Seslerini duyuyoruz, aklımızda kalıyor, Bunları zihnimizde. kaydettiniz mi? Yani biz elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık, toplamaya çalıştık, derlemeye çalıştık. Onlardan alıp kendimiz söylemeye çalıştık. Çok büyük miras, çok güçlü sesler. Tabii bunlar hani zaman geçtikçe yaşlanıyorlar, toplumdan uzaklaşıyorlar ya da bir şekilde hastalıktan dolayı göç ediyorlar. Ya çünkü bunların arşivi var mı? Şimdi 100 tane ben hatırlıyorum Evet, dedi. evet. 500 tane bilen var dedi ya, bunun toplanmış bir yerde bir arşiv var mı? Ya muhakkak alan olmuştur ama onlar hep orada durduğu için bir işe yaramayacak. Bunun bir Mesela yere... ben Denkbeş'e geldiğimde aslında yani burada belki yarın öbür gün bir proje olarak da yapılabilir. Bu Denkbeş evine geldiğimde belki bu kayıtları da buranın da bir arşiv olarak bulunmasını çok isterim. Veya Evet. bunun bir kurumun sahip çıkması çok önemli, yoksa geleceğe aktarımı her zaman sakattır. Arşivsiz hiçbir şey geleceğe Tabii ki aktarılmaz. her şeyin arşivlendirilmesi güzel. Aynı zamanda bu gibi ürünlerin, bu gibi stranların, kelamların yazılı bir şekilde de elimizde olması ve hani kayıt olarak da elimizde bulunması şu açıdan da iyidir ki imkan olsa yani bu Denkbeş evinin bir tek oturup Denkbeş'in o alanda söylememesi gerekir diye düşünüyorum. Oraya gelecek hani burada atölyelerle ya da bir şekilde ders verilerek meraklı insanların, gençlerin de bu kültürü öğrenmesi, bu Denkbeş'i, geleneğini öğrenmesi apayrı bir yere taşır. Yoksa sonuçta müzik anlayışları farklı. Şu an günümüzde çok farklı stiller dinliyoruz, farklı algılar var. Valla ben şimdi uzaklaşıyoruz. biraz önce, yani öyle biraz önce bir hikaye anlattım. Şimdi ben o hikayeyi bilmeseydim kalından okuyan bir erkek sesinin, bir bariton sesin Pest'te anlattığı düz bir hikaye olarak algılardım. Evet. Çünkü ben Kürtçe bilmiyorum, Zazaca bilmiyorum Evet. ve bunu anca böyle yani bir hikaye anlatıyor. Pes bir şekilde anlatıyor. Demek hikaye böyle konuşan hani bir hikaye var. İşte bu çok yüzeysel bir şey. Fakat sen biraz önce benim kafamda bir şey canlandırdın. Evet. İşte bak dedin ya yaylaya çıkıyorlar, şu oluyor. Ha o zaman onun içine yerleşmiş bir şey hayal ediyorum. Belki yani biraz önce de Denkbeş'e o nedenle onu sordum. Ya dedim sizin bir konseriniz yok mu? Yani o konseri veren kişilerin arkasında bir hikaye Ya. gösterilse sen bunu izlersin yani. O zaman izlersin, o zaman dinlersin de. O zaman başka, sen onu tekrar dinlediğinde de o hayali hatırlarsın. Yani bence aktarım Çok daha önemli. büyük bir boyuta gidecekse bu şekilde dönüşebilir. Bu benim nacizane fikrim tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani sadece şey için teşekkür etmeyeyim, yorumların için değil, bize burada da çok yardımcı oldun. Ya, Denkbeşlerimizle buluşmamızı sağladı Ali Hoca. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. çok Sağ teşekkür olsun. ediyorum. Bay bay.